Merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu yeşil kart başvurusu. Yeşil kart başvurusu derken bu aslında yanıltıcı bir kavram. Neden? Çünkü yeşil kart dediğimiz müessese kalıcı oturum anlamına geliyor. Kalıcı oturumu elde etmenin birden fazla metodu var. En temel ayrım ülke içerisinde kalıcı oturum başvurusu yapma ve ülke dışında vize alarak kalıcı oturum vizesi, göçmen vizesi, immigrant vizesi alarak ülkeye giriş şeklinde karşımıza çıkıyor. Ülke içindeki kalıcı oturuma geçişe ise statü değişimi yani adjustment of status deniyor. Adından da anlaşılacağı üzere bu şekilde kalıcı oturuma geçebilmek için, statünüzü bu şekilde değiştirebilmek için yani ülke içerisinde yeşil kart alabilmeniz için mevcutta halihazırda bir statünüz olması lazım. Ki bu statüden kalıcı oturum statüsüne geçebilin. Peki bu statü değişimine, kalıcı oturum hakkına sebep olan şeyler neler? Kaynakları ne olabilir? Metotlar neler? Örneğin bir aile bireyinin bir diğerine sponsor olması I-130 dilekçesiyle söz konusu olabilir. Kabul edilen bir I-130 dilekçesi kendisi adına kabul edilen kişi için statü değişimi imkanı sağlayacaktır. Bunun bir istisnası da, önemli bir istisnası da ani kategori. Yani immediate kategori dediğimiz örneğin eşin, Amerikan vatandaşının eşinin yaptığı statü değişimi, adjustment of status. Bu gibi dilekçelerde I-130 ve I-485 dilekçeleri aynı anda başvuru yapılıyor ve süreç ikisi beraber işliyor. Buna biz concurrent filing diyoruz. Yine bir diğer adjustment, kalıcı statüye geçiş hakkı tanıyan metot sponsorluk, iş kaynaklı sponsorluk olabilir. Bu da I-140 dediğimiz dilekçenin onaylanması durumunda karşımıza çıkıyor. Bir de farklı bir statünün kendiliğinden belli bir süre sonra yeşil karta geçiş hakkı tanıyan, imkanı tanıyan kanunlar uyarınca statüler olabilir. Bunların en yaygını da karşımıza çıkan iltica. Yani mülteci statüsü. Mülteci statüsünde bir yıl tamamladıktan sonra yeşil karta başvuru yapılabiliyor. Yani kalıcı oturum statüsüne geçiş için I-485 başvurusu yapılabiliyor. Peki bu başvuruyu yaparken bu formun ekine neler koyuluyor? Bu formla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Formun talimatnamesi açık. Fotoğraf gibi bir takım usulî şeyler var. Bir takım belge, dokümantasyon gereklilikleri var. Örneğin hangi statünün söz konusu olduğunu, 485 dilekçe başvurusunun altında yatan statüyü belgeleyen bir takım dokümanların konulması söz konusu. Ve bir de farklı durumlarda farklı ücretlendirmeler söz konusu ama bir de form ücreti var. Örneğin ilticadan başvurduğunuz takdirde form ücreti 1140 dolar. Ancak bu ücretin ödemesinin bir istisnası söz konusu. Bu da başvuru ücretinden feragat başvurusu. Yani fee waiver application. Bu da I-912 dediğimiz form. Ayrıca başvuru ücretinden feragat talep edilen başvuruyla beraber yapılan bir başvuru bu. Ayrı bir form. Belli gelir tutarının altında gelire sahipseniz veya bir takım means tested benefit yani maddi durumunuzu değerlendiren maddi durumunuza göre hak kazandığınız bir takım yardımlar söz konusuysa bu başvuru ücretinden feragat başvurusunu da yine 485 başvurusuyla beraber yapabilirsiniz. Detaylar için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Yorumlarınızı soru şeklinde bu videonun altına bırakabilirsiniz. Eğer kanalımızdan istifade ettiğinizi düşünüyorsanız abone olabilirsiniz. İyi günler.